Merhaba, Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Sen de hoş geldin dostum. hoş bulduk. Bugün 5G ile ilgili konuşacağız. Türkiye 5G'ye geçti. Hız testlerinde 1000 hatta 1500 mpс görenler var. Evet, yersen var. Ama benim merak ettiğim şu, telefonun köşesinde 5G yazması dışında hayatımızda gerçekten ne değişti? Şimdi hayatımızda küçük şeyler değişti. Değişmedi dersek yanlış olur, böyle dibine kadar gereksiz bir eleştiri olur. Fakat böyle anlatılan, abartılan gibi pek bir şey değişmedi. Bunu da videonun ilerleyen dakikalarında elimizden geldiği kadar, dilimizin döndüğü kadar izah etmeye çalışacağız. Şimdi 5G ile gelen upload hızımız arttı. Ping süreleri düştü. Ping dediğim gecikme, yani bir web sitesinin yanıt vermesi, işte bir YouTube'daki videonun hemen açılması, açılmaması, bu hızla pek Yanıt alakalı. verme süresi, bağlanma Ping olarak da süresi, yani değerlendirebiliriz. erişim süresi Evet. diyelim. Pingler arttı, fakat bununla birlikte söylenildiği kadar hızlı hemen yayılmadı. 1 Nisan 2026'da geldi 5G, hayatımıza girdi. Bütün operatörler açtı. İşte en büyük ihaleyi Turkcell, sonra orta olanı Telekom, en düşüğünde Vodafone aldı. 5G'de şu an durum böyle. Sahne bir. Yani Türkiye gerçekten 5G'ye geçti mi yoksa hala test aşamasında mıyız? Şimdi bakanlığın açıklamasına göre 81 ilde başladı 5G. Fakat bu 81 ilin hepsinde ve her yerinde kapsadığı manasına gelmiyor. Zaten bunun 2 yıla yayılacağı aşağı yukarı söylendi. Tam kapasiteyle 5G'nin aşağı yukarı her yerde çekmesiyle alakalı. Bence bu 2 yılı da geçecektir. Çünkü bunu 3G'den 4G'ye, daha doğrusu bizdeki adıyla 4.5G'ye geçişte yaşamıştık. Durum şu an böyle. Hatta yani bulunduğun bir mahalledeki işte 2 sokak ötesinde bile farklı olabilir. Birinde 5G kullanırken diğerinde 4.5G'ye geçmiş olabilirsin. Kapasite durumu da şu an böyle. Yani bölgesel olarak lokasyona göre değişiklik Tabii. olacak Sokak bile diyorsun. değişiyor yani. Evet. Evet. Peki ölçümlerde gerçekten ciddi bir fark var mı? Ölçümlerde gerçekten ciddi bir fark var. Şöyle 200 küsür megabayt saniye herhalde download hızı 5G'de. Bildiğim kadarıyla 4.5G'ye göre 5.2 kat arttı deniliyor. Bu Open Signal'ın verileriydi. Doğru verileri yazarız ekrana. Evet. Tam şimdi hatırımda değil. Değişkenlik gösteren durumlar var. Evet, iyileşme anlamında böyle durumlar var. Fakat dediğim gibi her yerde 5G şu an çekmiyor. Çok daha yeni bir teknoloji. Yani 3 ay oldu diyelim. 3,5 ay. Gene Durum de böyle. bir fark var gibi gözüküyor. 4G'de çünkü ortalama 38-40'lardaydı. Evet. Yani 38-40'lar diyorlar da işte bölge yere göre değişiyor. Tabii. Yani 20-25 aldığın yerler de var. Çok değişkenlik gösteriyor. O zaman bu cevabından şunu anlıyorum. Demek ki 5G sadece isim demek de doğru değil. Yani adıyla kalmış değil. Aynı zamanda çok vaat edileni vermese de gene bir yüksek hız sunuyor bize. Tabii kesinlikle sunuyor. Sonuçta farklı bir teknoloji. Olan teknolojinin bir üst teknolojisi. Ama yaygınlık açısından şu an giriş dönemindeyiz. Giriş, gelişme ve sonuç dönemi 2 yıl diyorlar ama bence 3-4 yılı bulacaktır 5G. Kaldı ki 5G destekleyen bir telefona sahip olmanız falan gerekiyor. Onlar da yetmiyor. Videonun ilerleyen dakikalarında anlatacağız. Evet. Bakanlık 42 milyon 5G abonesi olduğunu açıkladı. Bu ülkenin yarısının aktif olarak 5G kullandığı anlamına geliyor. Bu ülkenin yarısının aktif olarak 5G kullandığı anlamına geliyor mu? Şöyle ki 42 milyon 5G abonesi var. 5G destekleyen telefonu var ve onun muhtemelen 5G özelliğini açmıştır veya açmamış olanları da tespit etmiş olabilir. Yani telefonu 5G ise sadece bu istatistiğe koymuş olabilir ama yani şimdi 5G benim telefonumda da açık ama işte bulunduğum bölgelerde %70-80 oranında 4.5G'ye düşüyorum. Yani bu o kadar kişi 5G'yi kullanıyor anlamına gelmiyor. 5G kullanma kapasitesine sahip kullanıcılar diyelim ona. 42 milyon. Yani 42 milyon kişi var ama hepsi aynı deneyimi yaşayamıyor. yaşayamıyor. Yani çok değişkenlik gösteriyor. Peki hız dışında 5G bize ne kazandırıyor? Hız dışında bize kazandırdığı işte dediğim gibi ping süreleri, özellikle erken erişim süreleri. Bunun haricinde işte bu canlı yayın yapanlar olsun, ne bileyim cloud'lara upload yapanlar olsun, kaliteli içerikleri daha iyi tüketmek isteyenler, 4K falan işte içerik tüketmek isteyenler olsun. Bunun için çok avantajlı hale geldi. Tabii bunun 5G'nin ileride çok daha ileri durumlarda kullanılacağı söyleniyor. Yani ev, internet, servis sağlayıcılığı bile yapılabileceği söyleniyor. Tabii ki bunlar daha henüz dedim ya giriş bölümündeyiz. İlerleyen yıllarda yani en azından bir yıl var bence bunlar konuşulması için daha erken. Peki upload veya kapasite açısından bir kazancımız var mı? Upload açısından bir kazancımız kesinlikle var tabii ki de. Yani işte bayağı hızlı, katlı
patlıyor. Kapasite 4.5G. açısından peki? Kapasiteden kastın şöyle, 5G teknolojisindeki kullanılan baz istasyonlarının Evet, yoğunluğu dağıtması açısından 4.5G'de diyorum. daha bir patlıyor diyelim. Ama 5G ile kullanılan baz istasyonlarının teknolojisi, orada da bir kazanımımız var. Yani 4.5G'ye binlerce kişi yüklendiği zaman işte bir stadyum, fuar alanı bilmem ne gibi yerlerde ekstra kapasite koymadıkları zaman hızlar çok yavaşlıyor. Ama 5G'de bunun avantajı var. Yani 5G'nin teknolojisi gereği çok daha fazlasını kaldırabiliyor baz istasyonları. Telefon ekranında 5G yazması bunların hepsinin mükemmel olduğu anlamına gelmiyor. Mükemmel olduğu anlamına gelmez. Hiçbir şey değil anlamına da gelmez. Anladım. İnsanların en çok söylediği şey şu: 5G'yi açtım, internet paketim hemen bitti. 5G gerçekten kotayı daha hızlı mı tüketiyor? Aslında bir şöyle açıklamak isterim bunu. Şimdi bir içerik tüketiyorsun. Mesela YouTube'u açtın. O video otomatik olarak veri tasarrufun falan açık değilse, en yüksek neyse onu çekiyor. Yani 4K ise 4K mesela. Dolayısıyla aynı videoyu izledim. 4.5G'de daha az tükettim. 5G'de daha fazla tükettim. Doğru, ama şu örnekten yola çıkarsak sen 500 MB'lık bir dosya indiriyorsun diyelim. Bunda harcadığın kota 4.5G'de de aynıdır, 5G'de de aynıdır. Dediğim gibi tükettiğin içerikte ya da hız testi yapıyorsun, işte speed test yapıyorsun. Kota 4.5G'ye göre daha fazla tüketecektir. Yani aslında basit triklerle bunu aşmak mümkün. Yani işte YouTube'da bir şey izlerken ona göre veri tasarrufunu açın ya da sabit bir çözünürlükte izleyin gibi. Demek ki 5G geldi ama paketler aynı kaldıysa başka bir sorun ortaya çıkıyor. Yani teknolojinin kendisi dosyayı büyütmüyor. Zaten bu çok saçma sapan bir durum olur. Ama sen daha hızlı olduğun için veriyi daha hızlı tüketiyorsun. Yani Aynı zaman aralığına daha fazla içerik sığıyor. aynen öyle diyebiliriz. Demek ki 5G geldi, paketler aynı kaldıysa başka bir sorun ortaya çıkıyor gibi bir şey anlatıyor bize bu o zaman. Evet, Biraz daha. tabii ki de şimdi 20-30 GB'lık paketler, bu tür durumlar zaten emsal gösterebileceğimiz ülkelerde, işte Avrupa'nın gelişmiş ülkeleri ya da Uzak Doğu'nun ya da Amerika vesaire, artık bunlar kalmadı. Mesela sınırsız paketler falan Yani var. tüketim hızımız arttığı için Evet, tabii paketin de hız artması arttı gerekiyor. ama yani 20-30 GB'lık paketlerle ne kadar bu 5G'yi kullanabilirsin? Zaten onu kullanabilecek şu an teknik altyapı oluşmuş değil. Yani nadir yerlerde o çok yüksek hızlara çıkıyor. Aslında şu an çok yaygınlaşmadı ama yaygınlaştığı zaman GSM operatörlerin bunları değerlendirmesi lazım, ama değerlendirirler mi Türkiye'de? Bence sadece maddi olarak yaklaşırlar olaya. Kullanıcı memnuniyetini pek ön plana katacaklarını sanmıyorum. Çünkü oldum olası Türkiye'de GSM operatörleri kullanıcı memnuniyetinden öte daha çok para kazanmayı öne almış durumdalar. Peki pil meselesi, yani 5G telefonu pili daha hızlı mı bitirmesine sebep oluyor? Şimdi bununla ilgili kesin bir sonuç bildiğim kadarıyla yok. Bir tık daha fazla, evet, pili daha fazla tüketiyor ama bu hani 4.5G'den 5G'ye geçmeye deniyor telefon, işte 5G'de bir tık daha fazla ama bir tık çok az yani. Tek kullanıcının bunu fark edeceğini sanmıyorum aslında, ama bunun gerçek dünya testlerinde nasıl anlarız? 5G gerçekten Türkiye'de 4.5G'den çok daha fazla yere yayılmış olur ve bunu o zamanki telefonlarımızla gerçekten anlarız, ama bunun bir sorun olduğunu sanmıyorum. Çünkü 5G'yi bizden çok daha uzun süredir kullanan ülkeler var ve bununla ilgili bir sorun pek olmadı yani benim bildiğim, duyduğum kadarıyla. Evet, bir tık daha fazla tüketiyor ama hani kayda değer bir durum değil bu. Peki 5G için yeni telefon ve yeni tarife şart mı? Bu konuda ne düşünüyorsun? 5G için bence hele şu zamanda yeni telefon ve yeni tarife kesinlikle şart değil. Elzem bir durum vardır. Sen telefonun elindedir, içerik üretiyorsundur, canlı yayın yapıyorsundur. Hani çok az bir yüzdelik dilimde olan kitlenin belki ihtiyacı olabilir. Hani bu tür durumlar için işte düşük ping süresi sana gerekiyordur vesaire. Gerekebilir ama şu an işimizi her türlü 4.5G'deki hızlar fazlasıyla görecektir. Yani bir içerik tüketmede, bir dosya indirmede, dosya göndermede vesaire. Sosyal medya işte kullanımı, YouTube video izleme vesaire, hepsinde işimizi fazlasıyla görecektir. Böyle bir mecburiyet yok. Yani ben herkese şunu öneririm. Kesinlikle bunun için 5G'ye geçeceğim diye ben telefon değiştirmeyi pek makul bulmuyorum yani. O zaman telefonlarımızı değiştirmiyoruz. Yani benim önerim bu yönde. Peki o zaman merak ettiğim bir şey daha var. Operatörler arasında 5G açısından bir farklılık var mı? Ya şöyle farklılık var. Yani başta da belirttiğim gibi bunun en iyisini Turkcell aldı. Yani işin kaymağını o aldı. En çok parayı da o verdi hak ettiği için.
Turkcell aldı. İşte bir düşüğünü Türk Telekom aldı. Bunun teknik detaylara göre hani frekansları falan vermiyorum. En düşüğünü de Vodafone aldı ama hepsinin vereceği hizmetler değişkenlik gösterdiği için yani Turkcell daha çok hız, kapasite vesaire iddiasında bulunuyor. İşte Telekom daha bir güvenlik kısmını vurguluyor. Kota vurgusunu işte yüksek tutacağım falan diyor. Vodafone başka şeyler sunmaya çalışıyor. Dolayısıyla yani pek bir fark yok açıkçası. Yani şu an 5G yaygın değil. Yani yaygınlaştırmaları lazım. Bunu kıyaslamak için çok erken daha. Farklar daha sonrasında Ama en ortaya hızlısı çıkabilir Turkcell. diyorsun. Yani onu söyleyebilirim tabii ki. Anladım. Kim 5G'yi hemen kullanmalı sence? Biraz önce söyledim ya, içerik tüketicileri, özellikle işte telefon elinde istediği yerde, bulunduğu yerde canlı yayın yapanlar, ne bileyim ben işte bu yemek inceleyenler falan var, gidiyor bir restorana falan. Gerçi onların profesyonel cihazları var da hani canlı yayın açacaklar falan. Onlar kullanabilir. Dediğim gibi upload kritik durumda olan kişiler kullanabilir. Sürekli upload kullanan kişiler kullanabilir. Yani ping süresi, özellikle ping yani erişim süresinin kısa olması işine gelen insanlar. Bu da dediğim gibi bu kitle çok 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 az yani. Bunlar hani 5G'yi arayabilir. Bir de 5G var ama her yerde var mı? Yani dediğim gibi bir sokak ötesinde 5G olmayacak belki. O zaman bir de bu soruyu sana tersten sorayım daha iyi anlaşılması için. Kim yeni telefonu almak için acele etmemeli diyeyim? Yani telefonunda normal içerik tüketen, işte YouTube, Instagram, Facebook'una giren, işte WhatsApp'ında yazışan, ne bileyim ben Reels kaydıran, Shorts kaydıran insanlar. Bu tür kişiler kesinlikle ve kesinlikle bence yani telefonum benim 4.5G, aman 5G'ye geçeyim, zaten hiçbir farkını anlayamayacaklar. Dolayısıyla kesinlikle bence boşuna bir yatırım olacak. Telefonlar da ucuz değil ülkemizde malum. Dolayısıyla bu tür insanlar geçmemeli. Biraz önce bahsettiğim bu niş kitle var ya hani çok düşük kalıyor istatistiksel olarak. Onlar geçebilirler. Yani onlar zaten geçebilirler derken onlar zaten biliyordur ve geçmiştirler. Geçmişlerdir evet. Yani. Peki son kararın ne o zaman? 5G gerçek bir devrim mi yoksa pazarlama amacı güden bir şey mi? 5G gerçek bir devrim değil ama pazarlama amacı güden bir şey mi? Bir kısmen öyle ama tamamen öyle değil. 5G hayatımıza katkıda bulunabilecek bir teknoloji, evet, doğru. Bu zaman geçtikçe, sistem oturdukça, baz istasyonları genişledikçe, altyapı tamamen oluşturuldukça çok daha nimetlerinden faydalanabileceğimiz bir teknoloji 5G bizim. Ve bir de herkes hız bağlamında bakıyor 5G'ye ama hız yani her şey değildir aslında. Yani şu anki 4.5G'deki hızlar bize fazlasıyla yeterli. Yani herhangi bir durumda çok böyle çekmeyen, özel bölgede bulunan birileri yoksa pek hızdan mağdur olduğunu düşünmüyorum. Ama dediğim gibi işte 5G mesela işte ev interneti, ISS mesela olursa muhteşem bir şey olur. Bunun gibi şeyler bazı yerler için çok önemli, bazı kurumlar için çok önemli, işte diyorum ya bu ping süresi çok kısa falan, işte IoT cihazları falan için çok önemli. Bu otonom sürüş falan gelecek ya ileride şeylere. Evet, Orada gecikmenin minimumda oradaki olması bağlantı hızları açısından evet çok önemli gibi. Bunu çok çoğaltabiliriz. Yani bugün yapay zeka ile ameliyat yapıyorlar biliyorsun. Yani robotik Evet. ameliyatlar, mikro cerrahi ameliyatlar falan yapıyorlar. Orada an ve an birebir İşte 5G bu tür durumlarda gerekiyor. çok katkı sağlayacak. Ama bunun için şu an erken. Dediğim gibi yani bu teknolojinin altyapısı iyice tamamen her yere yayılacak. Sorunsuz bir şekilde oturacak. Bütün testleri falan yapılacak. Ondan sonra her şey tabii ki de müthiş bir hale gelecek ve örnek verdiğim teknolojiler ve çok daha fazlası hayatımıza girmiş ve kullanılabilir olacak. Sizin bulunduğunuz yerde 5G var mı? Hangi operatörü kullanıyorsunuz ve gerçek hayatta bir fark hissettiniz mi? Deneyiminiz nedir? Ben iki operatör kullanıyorum. Vodafone ve Turkcell. Bulunduğum lokasyona göre değişkenlik gösteriyor. Açıkçası pek aşırı hıza ihtiyaç duyan biri olmadığım için benim için 4.5G'den pek bir farkı yok açıkçası. Hatta 5G'yi açtığımda pil tüketimim çok daha fazla olsaydı kapatacaktım 5G'yi. Çünkü bir ekstra bana bir katkısı olmuyor açıkçası. Bölgeye göre değişkenlik gösteriyor kısmına gelince de işte dediğim gibi sokakta bile değişiyor. Yani A sokağından B sokağına geçince bile birinde 5G kullanırken öbüründe 4.5G kullanabiliyorsun. Ve bu birçok etken var bunda. Yani bulunduğun binanın duvarının kalınlığı, baz istasyonuna uzaklığın vesaire. 4.5G'de olduğu gibi 5G'de de bunlar çok önemli etkenler. Yani benim hayatımda 5G şu an bir şeyi değiştirdi mi? Hiçbir şeyi değiştirmedi. Ama az önce bahsettiğim gibi bir hizmetler olursa Gelecekte değiştireceğini düşünüyorsun. evet, gelecekte benim ve birçok insanın hayatını değiştirecektir. Ama bir şeyin daha gelişmiş teknolojisinin gelmesi
her zaman daha iyidir. İyi bir şeydir, evet. Ha, biraz önce telefon önerisinden de bahsettin ya, hani sordun ya. Şöyle, hani yeni telefon alacaksan, yani 5G ihtiyacından dolayı değil, gerçekten telefonunu Alacaksan yenileyeceksen 5G olmalı. ya 5G desteği Çünkü yenilenen olmasına bir dikkat et. teknoloji, yeni Çünkü gelen bir teknoloji. yeni teknoloji olsun telefonunda. Yani ki. bu çünkü fiyatları çok fark ettiren bir durum değil. Zaten yeni telefonların %90'ında da 5G desteği Evet. var artık. İleride zaten olmayan hiç kalmayacak. Yani burada da hani illa almayın derken hani şeyi kastettim. Sadece 5G kullanmak için yeni telefon almayın demek istedim. Durum böyle. Teşekkür ediyorum. Benim soracağım Ben sorular bu teşekkür kadardı. Başka merak edilen şeyler varsa yazabilirler. Evet, yorumlara yazabilirler. Yorumlardan Biz de faydalanırız. Biz de elimizden feyz geldiğince alırız. cevaplamaya Biz, çalışırsın. yani bildiğimiz kadar bildiklerimizi aktarmaya çalıştık. Bizi dinledikleri için teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.